Abi bir dakika üstümü değiştirecektim ya. Geldim. Bir önceki videoda da aynı depresyon hırkasını giyiyordum. O yüzden dedim bari bu sefer değiştireyim. Başka bir şey giyeyim. Bir de böyle bir şey taktım kafama. Bunu da aslında almak istiyordum. Bayağıdır ama hep üşendim almaya. Bugün de Christmas'ın burada ikinci günü. Boxing Day diye geçiyor. İşte bu kutu açmalar falan. Hediye paketlerinin açılması. O yüzden her yer kapalı. Sabahtan gidip açık dükkan aradım. Burada bir yer var Action diye. Ucuzluk marketi aslında. Türkiye'deki işte milyoncu dediğimiz marketlerden. İçine ne ararsam var işte ev eşyası. Onların hepsini işte bulabildiğiniz bir yer. Sonra oraya gittim. Orada bulamadım. Normalde varmış aslında da. Christmas gelmeden. İnsanlar tabii hep almışlar. Ben de o yüzden bir tane markete girdim. Albertine diye. O da buranın Migros'u gibi bir şey. Yani böyle her yerde olan bir market. Sonra baktım orada böyle bir şey var. Disney'in. Dedim alayım bari. Hoşuma gitti. Aslında full kırmızı olmasını istiyordum ama bu da iş görüyor. Evet. Aslında bu videoyu çeksem mi çekmesem mi biraz kararsız kaldım bugün. Çünkü hastalandım. Burada da bir salgın var. Türkiye'de zaten bayağıdır bir salgın varmış sanırım. Annemlerle konuştuğumda çocuklar hep hasta. İşte ablamın iki oğlu var. İkisi de hasta devamlı. İşte öksürüyorlar. Devamlı ateşleri çıkıyor falan böyle. Böyle bir enfeksiyon varmış yani. Sanırım benzer bir enfeksiyon şu an burada da var. Ve insanların çoğu genellikle hasta. Ben de geçen biriyle buluştum. Bumble'dan. Bumble da bu tanışma app'lerinden bir tanesi burada. Türkiye'de çok kullanılıyor mu bilmiyorum ama burada bayağı kullanılıyor. Yani normal date'e de çıkabiliyorsunuz. Yani date için de görüşebiliyorsunuz insanlarla ama sadece hani arkadaşlık için de buluşabiliyorsunuz. Ben de zaten daha yeni bir ilişkiden çıktığım için hani date falan pek aramıyorum açıkçası. O yüzden etrafımdaki, yakındaki insanlarla en azından biraz daha tanışayım hani bir şey olsun. Hani bir çevre edineyim diye. Bumble'da işte buluştum bir tane salak bir çocukla. Sonra bir yerde oturduk böyle bir kafede, kahvehane gibi. Kafede oturduk, kapalı ve ufak bir yerdi. Muhtemelen oradan geçti. Çünkü hastaymış ve bana söylemedi. Biraz şey yaptım, atar yaptım yani sonradan. Niye söylemediği için. Covid değilmiş. Test yapmış ama yani Covid olup olmamasının bir önemi yok. Sonuçta birini hasta ediyorsun bir yerde. Sonra dün e, sabahtan gönüllülük işim vardı. Sonra akşam eve geldim. Terapim vardı. Terapiden sonra ayağa kalktım ve kalkmamla beraber kendimi yatağa attım. Çünkü bacaklarımda inanılmaz bir ağrı oldu bir anda. Yani böyle çekiliyor gibi hissettim bacaklarım ve böyle başım ağrıdı ve böyle inanılmaz halsiz ve üşüyor hissettim kendimi. Sonra hemen yatağa attım ve yataktan bayağı çıkamadım. Sonra işte Minoset aldım. Bana verdiği Türkiye'den. Minoset'ten aldım. Sonra gece bir tane daha aldım. Öyle. Bugün de gün içinde iyiydim aslında. Sabah böyle kalktım işte normal yataktan kalkabildim en azından. Ateşim yoktu ya da üşümüyordum, titremiyordum. Ama şimdi akşam gene aynı şey oldu. Yine böyle bir halsiz hissettim, çökmüş hissettim kendimi. Sonra bir anda kendimi yine yatağa attım. Hemen dizi açtım bir tane. HBO'nun Barry diye bir dizisi var. Bayağı güzel. Ben ilk sezonu izlemiştim 2 yıl önce falan. Ama sonra izlemedim nedense bıraktım. Şimdi HBO Hollanda'ya geldi bu yıl. Şimdi üçüncü sezonunu izlemeye devam ediyorum. Güzel, tavsiye ederim yani. Akşam üzeri de biraz uyudum. Böyle mal gibiyim o yüzden. Aslında işte o yüzden bu videoyu çeksem mi çekmesem mi çok bilemedim. Ama ertelemeye gerek yok dedim. Şimdi bir tane gene Minoset aldım. O yüzden biraz kendimi daha iyi hissediyorum. Burnum falan akmıyor ama böyle bir halsizlik var. İşte üşüme var, titreme var. Ateşim var biraz. Yani Covid değilimdir umarım. Yarın gidip olmadı bir test yapacağım. Self test alıp. Umarım değilimdir. Çocuk yalan söylemiyorsa. Bir önceki videoda biraz burada neler yaptığımdan bahsettim. Hollanda'da ne kadar zamandır yaşadığımdan, işte daha çok yaşadığım problemlere yönelik bir videoydu. Biraz böyle depresif bir moddaydı hatta belki. Em, Biraz kendimi aslında böyle fazla anlattığım ve bir şekilde de aslında doğru ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştığım bir süreçti. Ama o sürecin içinde aslında bir sürü farklı şey yapmaya başladım
Hollanda'da. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir iki yani çok az da tabii takipçi ve yorum var. Umarım abone olursunuz ve yorum yaparsınız. Çünkü benim için gerçekten önemli şu an sizin etkileşiminiz. Benden istediğiniz şeyler var mı? Konuşmamı istediğiniz, anlatmamı istediğiniz. Bir tane yorum geldi. Hollanda'daki işte psikolog süreci, psikiyatrist bulma süreci falan. Psikologla dediğim gibi ben çok deneyimli değilim ama birazcık baktım. Ama psikiyatrist süreciyle alakalı daha deneyimliyim. Onunla ilgili bir video çekeceğim yakın zamanda. Belki bu hafta içinde çekerim yıl bitmeden. Daha da aklımda böyle başka şeyler var, konular var. Aklıma geldikçe yazıyorum. Ama sizden de tabii ki hani böyle bir yorum, işte beğeni, hatta belki abone olma dilenebilirim yani diye düşünüyorum. Ufaktan. Çünkü biraz yani ne de olsa insanın kendini anlatması, açması zor bir şey ve böyle bazı yerlerde insan bir takım geri dönüşler aldığı zaman tabii ki ister istemez mutlu oluyor ve yalnız olmadığını hissediyor. Aslında bence bütün bu insanların genel olarak işte vlog çekmeleri, video çekmeleri, oturup konuşmaları benim gibi yalnızlık hissinin azalmasının bir isteği. Genelde bir sorunumuz olduğu zaman kendimizi yalnız hissediyoruz. Sadece sanki bizim başımıza geliyor gibi hissediyoruz. Halbuki genelde öyle olmuyor. Ben bunu çok sevdim ya. Mesela ben bu videoyu, ilk videomu Facebook'ta da paylaştım ve böyle birkaç tane yorum geldi bazı gruplardan. Özellikle ekspatların olduğu gruplardan. Ve böyle bir iki tanesi hakikaten dokundu bana. Çünkü gerçekten sadece benim hissettiğim, düşündüğüm şeyleri aslında başka insanların da hissediyor olması ve onların da benzer sorunlar, gelgitler yaşıyor olmaları bir yandan çok normalken bir yandan sizin başınıza geldiği zaman sanki aman Allah'ım işte sadece ben yaşıyorum bu duyguları, bu problemleri ya da bu çıkmazlardan bir tek ben geçiyorum diye düşünüyorsunuz genellikle. Ama işte yalnız değiliz aslında. Herkes aşağı yukarı özellikle ya ben tabii ki hani gurbet psikolojisiyle yaşadığın, doğduğun, büyüdüğün yerde olmamak psikolojisiyle bir şeyler anlatıyorum. Tabii ki o psikolojiyi yaşayan ya da yaşamış olan insanlara daha dokunabilecek şeyler belki söylediklerim. Ama genel olarak bence herkes de kendinden bir şeyler bulabilir az çok. Peki neler yapıyorum? Şimdi böyle uzun uzun hepsini anlatmak istemiyorum. Özellikle iş kısmını. Çünkü iş bayağı sıkıcı yani. Hani 8 saat bilgisayarın başında oturup sadece ekrana baktığım, toplantılara girdiğim, bir şeyler yaptığım, bazen hiçbir şey yapmadığım, böyle boş boş oturup ekrana baktım ya da bir şeyler video falan izlediğim bir aktivite. Tabii ki hayatımın büyük bir kısmını oluşturan bir aktivite. Ve aslında ben hep bu zamana kadar işimi sevdiğimi düşünüyordum. Yani ben 7 yıl önce başladım çalışmaya İstanbul'da. Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum İstanbul'dayken. 3,5 yıl kadar falan İstanbul'da çalıştım. Sonra buradaki pozisyon açıldı. Buraya geldim. İlk yıl burada da çok yoğun bir tempoda çalıştım. Sonrasında böyle bir düşüş oldu çalışma tempomda. Ve özellikle son yıl yani bu yıl içinde kendimi böyle çok bir şey üretemez gibi ya da mutlu değil gibi hissetmeye başladım. Çünkü galiba benim için önemli olan hani ne yapıyorsam yapayım. Yaptığım şeyden bağımsız olarak biraz bir ortaya bir şey çıkarabilmek, bir üretim günün sonunda. Ben işte burada web siteleri yapıyorum. İşte dijital marketing dediğim alanda çalışıyorum. Hani o sayfayı yapabilmek, o kodu yazabilmek, ne bileyim o e-maili yapabilmek, toplantıya girmek ama toplantıda aktif olup bir şeyler önerebilmek. Son zamanlarda bunun çok azaldığını fark ettim ve ben aslında takımımı değiştirmek istediğimi söyledim. Dolayısıyla şu anki süreçte biraz bekleme aşamasındayım. Zaten yıl bitti. Yeni yılda muhtemelen yeni bir şey çıkar diye umut ediyorum ve o çıkan şey umarım beni tatmin eden bir şey olur. Başka bir takıma geçersem. Yani günün sonunda tamam ben bir şey yaptım hani hissini umarım daha yoğun bir şekilde hissedebilirim. Çünkü aslında iş insanın biraz hani sadece paramı kazandım gittim gibi değil ama biraz da böyle kendini gerçekleştirdiğin bir yer. Ne olursa olsun yani ne yapıyorsan yap. Tuvalette temizliyor olsan oranın temizlenmiş olduğunu görmek insanı günün sonunda tatmin eden bir şey. Ya benim için ne yaparsam yapayım böyle. Ben mesela bir sürü yerde çalıştım hayatım boyunca.
Garsonluk da yaptım, işte pazarlama da yaptım. Yani stajyerlik de yaptım bir sürü yerde. Ve her defasında aslında benim ya ben düşünmeyeyim istiyorum galiba, hani yaptığım bir şeyi yapayım ve günün sonunda ortaya bir şey çıkarayım. Ve bu yaptığım şeyden insanlar mutlu olsun. Ben de mutlu olayım. Beni tatmin etsin. Sanırım benim hayattaki amacım bu. Yani çalışmayı seviyorum. Kendimi oyalamayı seviyorum bir şeylerle. Bence bu hani video işine girmem falan da bununla alakalı. Yani bir şeylerle meşgul olmak ve bir işe yaradığını bilmek. Beni motive eden şeyler bunlar. Yaptığım bir şeyden dolayı övgü almak. Hani sadece bir toplantıya girdim ve bir iki cümle ettim ve çıktım değil. Ama aynı zamanda bir şeyler üretebiliyor ya da üretilmesine yardımcı oluyor olmak. Mesela ben biraz böyle daha somut bir şeyler üretmeyi seven bir insanım sanırım. O yüzden hani daha böyle proje yöneticiliği falan gibi işler, hani soyut ve çok fazla ortada bir şey olmayan günün sonunda işler sanırım çok bana göre değil, ya da yöneticilik. Hani bana biraz daha iş ver yapayım kafasındayım. Eee, Ya tabii ki kendim de inisiyatif alarak bir yerde. O yüzden böyle işi uzun uzun anlatmayacağım. Dediğim gibi böyle full zamanlı bir işim var Hollanda'da. Beni en çok meşgul eden şey bu tabii ki. Ee, Önümüzdeki yıl içinde dediğim gibi bir şeyler değişecek diye tahmin ediyorum. Benim açımdan da, çalıştığım şirket açısından da belki. Yani beni konumlandırdıkları yer muhtemelen değişecektir. Bu arada sesim böyle çok kart geliyor sanki bana. Umarım çok öyle duyulmuyordur ama neyse. İkincisi e, gönüllülük. Aslında 2010'dan beri farklı farklı yerlerde hep gönüllü çalıştım. 2010'da İstanbul Kültür Başkenti e, projesine dahil olmuştum. Ve birçok etkinlik vardı o proje dahilinde. İstanbul'da inanılmaz, ya İstanbul'un en güzel zamanlarıydı bence. Bir sürü etkinlikler, konserler, tiyatrolar, kongreler, işte dünyanın her yerinden gelip etkinlik yapan insanlar vardı. Ve böyle bizim gibi üniversite e, çağında genç insanların toplandığı bir gönüllü ekibi vardı. Ve burada çalıştım bir sene. Ondan sonra bir Balat'ta bir dernekte çalıştım. O Balat'taki dernek Yardımlaşma Derneği'ydi. İşte Balat'ta yaşayan, oturan, e, henüz oradaki kentsel dönüşümden çok etkilenmemiş olan ama şu an etkilenen ve imkanları biraz kısıtlı olan çocukların işte matematik desteği aldığı, Türkçe desteği aldığı, bir takım el işleri yaptığı, ondan sonra beraber film izlediğimiz böyle bir dernekti ve çok güzel bir dernekti. Hala sanırım devam ediyor. Orada bir sene, 1,5 sene falan çalıştım sanırım. Böyle her cumartesi Balat'a gidip geliyordum Fatih'ten. İnanılmaz seviyordum yaptığım şeyi. Yani zorlukları vardı tabii ki, çocuk, ben pedagoji eğitimi almış bir insan değilim ama o yaptığım şey beni çok besliyordu. Sonrasında üniversiteyi bitirdikten sonra bir ay Fransa'da kaldım. O da ben Galatasaray mezunuyum, üniversitesi. Galatasaray'da böyle bir gelenek vardır. İlk hazırlığı bitirdikten sonra işte work camp gibi bir şey yaparsınız. Şantiye diyorlar ona. Genelde bir ay kalınır yaz döneminde. Ben de öyle bir şey yaptım ama birinci senenin sonunda yaptım Lyon'da. Böyle bir işte ufak bir kasabaya gittim, Lyon'a bağlı. Ve o kasabada işte o kasabanın işlerini yaptık. Dere kenarlarını budadık. Ondan sonra bazı yerlerini boyadık. Ağaç kestik, bir şey yaptık, çalı budadık falan. Böyle şeyler yaptık ve orada bir komün hayatı yaşadık bir ay. Ve çok güzel bir Allah. Döktüm ya, ağzına sıçayım. Neyse, bunu sonra temizlerim. Öyle bir komün hayatı yaşadık ve bir ay çok güzel bir deneyimdi. Yani gönüllü deneyimiydi. İşte cebinize biraz para koyuyorsunuz ve o parayla işte orada takılıyorsunuz. Zaten çok bir harcamanız da olmuyor. Genelde yemek, kalmak, para olmadığı için, yani orada para ödemediğiniz için e, çok bir para harcamanıza da gerek olmuyor. Şunu düzelteyim. Sonrasında üniversiteyi bitirdikten sonra bir yıla yakın İtalya'da kaldım. Orada da gene gönüllü projesinde çalıştım. EVS diye. Söylemedim. European Voluntary Service, yani Avrupa Gönüllülük Hizmeti. Bu da gene sizin birçok açıdan Avrupa fonundan, bütçesinden faydalanabildiğiniz ve yurt dışında bir yerde bir dernekte gönüllü çalışabildiğiniz bir yer. Bu
Bunu çok yapmak istiyordum ve tam böyle üniversiteyi bitirdikten sonra yapayım istiyordum. Hani o bir sene bir ara vereyim. Kafam tamamen rahat olsun. Hemen iş koşturmayayım. Hemen işte CV yapmayayım. Şirketlere CV'mi gönderip işte o zamanın parasıyla atıyorum 1500 liraya çalışmaya başlamayayım diye. Böyle bir şey yaptım ve yine böyle kalacak yer işte belli bir harçlık size veriliyordu. Bunun bir yanında tabii yanınızda belli bir para, ufak bir para olması da hani sizin oradaki günlük ihtiyaçlarınızı ya da dışarı çıktığınız zaman yiyip içmenizi karşılamanız için gerekli bir para. Am, Hollanda'da Covid zamanı bir yerde gönüllü çalışmaya başladım. Çünkü korona zamanıydı geçen yıl. Yani hiçbir şey yapamıyorduk ve bir yandan böyle bir ara bir açılma oldu. Şeyler azaldı. Dedim ben de bir şeyler yapabilirim çünkü evde hakikaten kafayı yiyecek gibi olmuştum. Hani dedim beni besleyen şey ne genel olarak hayatta? İşte gönüllü mesela çalışmak. Hani birilerine bir faydam olduğunu bilmek beni besleyen bir şey. Bunu daha önceden biliyordum. O yüzden böyle bir şey yapayım istedim. Bir tane böyle kısa film festivali düzenleyen ve ödül töreni düzenleyen bir dernek var Hollanda'da. Sahipleri de Portekizli. Bunlarla böyle tanıştım. İşte neler yapabiliriz diye konuştuk. Beni biraz daha böyle işte pazar marketing tarafına verdiler. İşte sen sunumlarımızı düzenle falan. Çünkü tabii bunların bütçe bulması, sponsor bulması gerekiyor. Ya beni biraz böyle masa başı işine verdiler. Hani ben biraz daha böyle sahada olmak, bir şeyler yapmak istiyorken yaptığım işten de dolayı. İşte sen sunumlarımızı düzenle, sponsor bulmaya çalış falan filan. İşte böyle listeler yapıyorsun. Orada insanları arıyorsun falan. Hani masa başında yaptığın bir iş. Ya ben zaten günün 8 saati masa başında bir insan olarak bu yaptığım şey bana hiç mutluluk vermedi açıkçası. Ve bunu da onlara söyledim sonrasında. Zaten sonradan korona tekrar örtledi ve her yer kapandı. O yüzden tekrar bunu yapmamız işte film gösterimleri falan yapıyorduk en azından. Hani oraya gidiyordum. Kısa film böyle seçkileri yapıyorlardı her hafta. Onları zaten yapamamaya başladılar. Ve sonrasında kendileri böyle sponsor buldular. Netflix'te falan anlaştılar. O yüzden ben hiç kendimi orada bir yardım ediyor gibi ya da böyle kendimi faydalı hissetmedim. Bir şey katıyor gibi hissetmedim. Bu da beni çok mutlu etmedi. O yüzden sonrasında bıraktım. Yani hala biraz ghosting yapıyorum. Hala mesajları falan geliyor ama ben faal olarak hiçbir şey yapmıyorum onlarla şu an. Zaten onlar da pek bir şey yapmıyor sanırım. Sonrasında geçen ay işte bütün bu süreci yaşadıktan sonra bir önceki videoda anlattığım gibi hani kendime çok döndüm. Kafamı bir şeylerle meşgul etmek istiyordum ve kendime iyi gelecek bir şey yapmak istiyordum. Sonrasında dedim bence hani burada sonuçta benim yaşadığım muhitte gönüllü çalışacak olan insanlar muhtemelen arıyorlardır diye düşündüm. Sonra bir tane site buldum. NL for Elkar diye yani Netherlands for Everyone ya da Netherlands Together. Neyse. Altına linkini koyarım. Buradan işte istediğiniz tarzda herhangi bir iş bulabiliyorsunuz. Gönüllü çalışabileceğiniz. Çok tatlı işler var. Mesela işte hayvanlarla zaman geçirmek, onlara yardım etmek, bir hayvan çiftliğinde çalışmak ya da işte birine yardım etmek, bir komşunuza mesela yemek yapmak. Birine eşlik etmek yine Hollanda'da da çok yalnızlık bir problem. İnsanların bir kısmı yalnız yaşıyor, yaşlı. Zaten yaşlı bir nüfus. O yüzden hani onlara eşlik edebilecek birileri işte ya da engelliyse mesela atıyorum ona yardımcı olabilecek birilerini buluyorsunuz. Yani kendinize buddy bulmuş oluyorsunuz. Böyle şeyler vardı orada ve ben hepsine baktım kendi muhitime yakın olan. Ondan sonrasında bir yer buldum. Bir hayvan çiftliği buldum. Burada Zaandam'a yakın. Bana da böyle bir 5-6 kilometre falan. Dedim ben hayvanlarla ilgilenebilirim. Zaten seviyorum hayvanları. Kendi evimde de aslında bir kedi istiyorum. Çok yakın zamanda. Ama henüz bir takım evde şeyler yapmam lazım. Düzenlemeler yapmam lazım. İşte balkonu falan kapatmam lazım. Çünkü en korktuğum şey bir kedinin balkona çıkıp oradan düşmesi. Yani bir yerleri böyle kapatıp ondan sonra bir kedi hemen bakmaya başlayacağım. Neyse bu hayvan çiftliği de işte çok ufak bir yer. Böyle işte çocuklar için bazen aktiviteler yapıyorlar. Çocuklar geliyor orada hayvanları seviyor falan filan. Siz de gönüllü olarak orada ay midem çok kötü. Ay zor konuşuyorum ya.
Siz de orada işte yapabileceğiniz bir sürü şey var. İşte aktivitelere katılmak, hayvan pisliği temizlemek, yem vermek, su vermek, bakımlarını yapmak, çocuklarla ilgilenmek falan gibi. Şimdi ben tabii Hollandaca tam bilmediğim için, hatta çok az bildiğim için yapabileceğim şeyler sınırlı. O yüzden ben de dedim ben en pisini alayım. Hayvan temizlemek, onları yem vermek. Dedim boklarını temizlerim, işte giyerim çizmelerimi ayağıma. Onları dedim şeyini yaparım yani, bakımını yaparım. Böyle anlaştık. Haftanın bir günü gidiyorum şu an. Pazar günleri. Sabah öğlen 12 ile 3 arasında. Bu hafta ikinci defa gittim. Aşırı yağmur yağıyordu bu hafta. Geçen hafta, bir önceki hafta da aşırı soğuktu böyle. Hava eksi 10 derece falandı. Böyle iki seferdir aşırı challenging hava durumları yaşıyorum. Ama yine de çok keyif aldım. Çünkü orada birileriyle tanıştım. İki kişi daha vardı benimle beraber. Bir tanesi bayağı böyle işte keçileri, koyunların olduğu ne denir ona? Ağıl mı denir? Onların olduğu kulübeyi, barınağın içindeki bokları temizliyor. Dedim ben şimdi bunu yapamam. Çünkü bu biraz daha hani pro bir şey. Ama dedim hani o bir de böyle dışarıda bir kısım var. Dedim oradaki ufak keçi boklarını temizleyebilirim dedim. Neyse işte bunları yaptım. Onlara su verdim. Geçen hafta mesela çok soğuk olduğu için eksi 10 dereceydi. Ee, Böyle su kaplarındaki sular dolmuştu. Onları açtım falan. Tekrar su doldurdum. Ee, Sonuç olarak benim bayağı motive eden bir şey, mutlu eden bir şey. Şimdi ama önümüzdeki hafta gidemeyeceğim tam yılbaşı. Ondan sonra da Türkiye'ye gideceğim. Biraz böyle bir ara vermem gerekiyor. Ama döndüğümde tekrar başlayabilirim yani sıkıntı yok. Bu bir. Pardon iki. Gönüllülük. İlk iş dedim gönüllülük. Kaç dakika oldu yine bu arada? Yine yarım saat olmuş. Onun dışında ne yapıyorum? Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Neyse ki benim çalıştığım şirketten benimle beraber gelen buraya Türkiye'den, İstanbul'dan arkadaşlarım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Aslında onları biraz ihmal ettiğimi de düşünüyorum. Uzunca bir zamandır. Hani arada böyle toplaştığımız zamanlar oluyordu ama işte Covid'den dolayı, birçok şeyden dolayı aslında buranın tadını çok çıkaramadık bence. Hani konsere gitme, etkinlik yapma, sanatsal bir şeyler yapma falan gibi. Ve hepimiz Amsterdam'da oturuyorduk ama şimdi böyle teker teker farklı yerlere dağılıyoruz. Neyse ki ben işte araba aldım iki ay önce. O yüzden benim biraz ulaşımım daha kolay oluyor. O yüzden ben gidiyorum mesela işte kalıyorum falan şu an. Ama genel olarak işte bu arkadaş kontağı dediğim şey biraz böyle ihmal ettiğimi düşünüyordum. Ona biraz daha ağırlık veriyorum şu an. Eee, Hani kendime bana da iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü niye gelmesin yani? Hani biriyle konuşmak, derdini, sıkıntını paylaşmak, onun derdini dinlemek. Bunlar önemli şeyler ve Covid zamanı çok böyle ben telefonla konuşan da bir insan olmadığım için bunu böyle hayatımdan biraz soyutlamış gibi oldum. Ve bana hiç iyi gelmedi açıkçası. O yüzden şu an böyle biraz onu telafi ediyorum. İşte daha çok onlarla etkinlik yapmak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Buluşmak istiyorum. Geçen mesela sinemaya gittim. Belki bir yıl sonra falan. O yüzden biraz arkadaşla ve buradaki arkadaşlarıma zaman ayırmak, onlarla birlikte olmak, bir şeyler paylaşmak ve gülmek, eğlenmek, hüzünlenmek falan bunlar güzel şeyler. Ve burada özellikle hani Türkiye'de belki çok bunu aramıyordum. Aslında arıyordum tabii ki de yani arkadaş her yerde aranan bir şey ama özellikle yabancı bir yerde daha ekstra önem kazanan bir şey. Çünkü sizin dilinizi konuşan, sizi anlayan, destek olan sorunlarınızda birisinin olması yanınızda çok önemli bir şey. Yani şu anki durumumdan memnunum açıkçası. En azından kendimi şey görmüyorum, şanssız görmüyorum. Hani tek başıma gelmiş değilim en azından. Hani başım sıkıştığında arayabileceğim insanlar var. Beraber zaman geçireceğim insanlar var. Yakın ya da çok yakın olmayan. Yani bir çevrem var açıkçası. Ama bunu biraz tabii genişletmem gerekiyor diye düşünüyorum. İşte o Bumble'ı indirme sebebim de bu aslında o application'ı. Hani belki bir en azından e, yakınımda birilerini de bulabilirsem en azından hani mesela öğle arasında bir kahve içmeye çıktığımda birisiyle bir kahve içebilirim. Oturup iki muhabbet edebilirim, dertleşebilirim. Ama şimdi tabii Hollandalılar bunu yapıyor mu çok fazla derseniz özellikle çok samimi değilseniz hayır. O konuda biraz sıkıntı var. Yani onların
çevresine girmek ya da sonradan belli bir yaştan sonra özellikle arkadaş olmak çok da kolay değil. Ha belki böyle bir video çekebilirim bu arada. Hani Hollandalılar bizi nasıl görüyor, bizi seviyorlar mı falan gibisinden. Neyse. Yani çok böyle sıcak insanlar olduklarını söyleyemem açıkçası. Hani çok kabullenici, sizi içine alan, böyle sıcacık insanlar değiller. Yani bir soğuk tarafları var. Hani böyle mesela yolda gördüğünüzde tanımasalar bile böyle merhaba diyen insanlar. Ama bu kadar. Yani bu. Merhaba. Ve orada da bir aslında o mesafeyi anlayabiliyorsun yani. Merhaba diyor. Tamam okey bu kadar. Hani devamı yok. Hani Türkiye'de mesela İstanbul'da öyle bir şeye alışkın değilim ben. Hani insanlar birbirine selam vermez tabii ki. Hani burada aslında o güzel bir şey birçok açıdan. Ama yakın olabilmek çok zor. Kendi kuralları var, kendi kabukları var, yaşam standartları var. Görüşme yapabilmek için işte belli bir zaman öncesinden yazmanız gerekiyor. Spontan değiller. Evine gidemezsiniz. Onlar sizin evinize gelmez. Kültürel bariyerler var. O yüzden biraz zor. Ama belki hani ekspatlar, başka burada çalışan yabancı, işte benim gibi Türk olabilir, ne bileyim İtalyan olabilir. Biraz da Akdeniz hafızasından insanlar. Belki daha cana yakın, daha... Ya bazıları çok partici oluyor. Ben de çok partici bir insan değilim o yüzden. Ya da gamer oluyor mesela. Ben çok gamer bir insan değilim o yüzden hani aynı dili konuşmak biraz zor açıkçası. Ama en azından hani bir tanış olsa bir iki tane. Hani bir yolda gördüğünde bile abi selam versen, bir merhaba desen, bir hani kahve içelim mi falan desen. O bile kafi yani şu an benim için. Burada mesela oturduğumuz apartmanda bir çift var bizim katta. Biz ilk taşındığımız zaman buraya onları bir yemeğe çağırdık. Ve bunlar böyle aşırı şaşırdılar. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Ve ilk defa burada bu apartmanda oturan birinin evine gidip yemek yemişler. Ve çok memnun kaldılar. Çok böyle güldük, eğlendik, şaraplar içtik, işte muhabbet ettik falan böyle saatlerce. Günün sonunda tabii gün bitti. Bunlar kalkıp gidiyorlar ve böyle şey dediler hani biz de sizi davet edelim, yemek yiyelim falan. İşte kesin yapalım dediler. Ve aradan sanırım 8 ay falan geçti. O yüzden hala bekliyorum. Hayır beklemiyorum. Yani arada görünce muhabbet ettiğim insanlar ama böyle hiçbir zaman hadi siz gelin yemek yiyelim, bir şeyler yapalım, oturalım muhabbet edelim. Hani memnun kalmamış olsalar anlayabilirim. Hani tamam güzel geçmedi ve tamam çağırmamalarını anlayabiliyorum ama hani böyle çok memnun kalıp çok güzel falan deyip hani biz de sizi çağıracağız deyip ondan sonrasında 8 ay 9 ay hiçbir şey yazmamak tuhaf. Birine söylediğimde bir Hollandalıya şey dedi. Ne yemek yapacaklarını düşünüyorlardır falan dedi. Yani maksat muhabbet olsun yani. Bizim işte derdimiz bu ama insanların genelde böyle olmuyor. Aslında iki tane kedileri var, aşırı tatlılar. Pardon, üç tane var. Böyle gidip onları sevmek istiyorum ama işte çağırmıyorlar. Neyse. Son olarak şu an ne yapıyorum? Bir de ufak ufak belki. İşte bu video çekme olaylarına girdim. Ee, işte şu an böyle devam ediyor. İşte sizden destek bekliyorum. Biraz böyle kendimi de anlattım, açtım. Videolar çekmek istiyorum ama biraz daha böyle genel herkesin problemleri. Şimdi biraz böyle çok kişisel oldu sanırım ama biraz böyle herkesin hayatına da dokunabilecek içerikler de yapmak istiyorum. O yüzden kafamda böyle fikirler var. Belki hani ekipmanı falan biraz ayarlayıp sonrasında güzel bir şeyler yapabilirim. Devam ederim yani diye düşünüyorum. Çünkü aslında bu da bana iyi gelen bir şey sanırım. Benim aslında bir kanalım daha var. Onda da böyle yürüyüş videoları çekiyorum. Belki onun linkini paylaşırım. Onda biraz daha fazla takipçim var. 3 yıldır falan yapıyorum aslında. Yine de çok yok ama yine de akmasa da damlıyor diyeyim. Ama ben şimdi biraz sanırım buna ağırlık vermek istiyorum ve aslında biraz kendimin ön planda olduğu bir şeyler çekmek istiyorum. Sanırım geri planda olmak da okey ama bir yandan da insan kendini de anlatmak istiyor bir yerde. Onun dışında spor yapıyorum. Hayatımda hiç gym'e gitmedim daha önce. Son 3 aydır, 4 aydır buradaki yakınımda bir gym var. Ona gidiyorum. Kayıt oldum. Full body çalışıyorum. Henüz hiçbir şey belli değil. Bu hafta da gidemedim zaten. Christmas'tan dolayı kapalı. Bir de hastayım. O yüzden
Bu hafta ektim ama önümüzdeki hafta muhtemelen giderim ya da hafta sonu giderim diye düşünüyorum. Hafta sonu gidemem. Nereye gidiyorum? Yılbaşı hafta sonu. Hangover olacağım muhtemelen, gidemeyeceğim. Neyse. Spor dediğim gibi ya, ben böyle evde hani kendim işte gevşeme diyorum. Esneme falan hareketleri yapıyordum işte. Pilates falan yapıyorum kendimce, hep yapıyordum. Ama son zamanlarda bunun çok yeterli olmadığını, biraz daha hani vücuduma da biraz daha ağır bir şeyler yapabileceğimi fark ettim. Bir de hakikaten spor da insana böyle mutluluk salgılayan bir şey. Berbat bir gün bile geçirseniz oraya gittiğinizde hakikaten yani bir kendinizi iyi hissediyorsunuz, hareket etmek iyi hissettiriyor. O sebeple spor şu an hoşuma gidiyor. Bir de kayropraktiğe gidiyorum. Kayropraktikte bu işte hani kütletmeler falan oluyor ya. Böyle işte kolunuzu alıyor mesela, böyle küt yapıyor, işte omzunuzu şey yapıyor falan. 3-4 aydır ona da gidiyorum. Biraz bu kayropraktiği de beslemesi için vücudun dengesini. Çünkü tek başına kayropraktik çok işe yaramıyor ama kayropraktik ile spor yaptığınız zaman beraber daha besleniyor ve güçleniyor vücut. Ben mesela ilk kayropraktiğe gittiğimde böyle vücudum resmen yamuk olduğunu fark ettim. Mesela sağ omzum mesela düşük, işte belim yamuk, bacaklarım yamuk falan, böyle yamuk yumuğum. Ve 2 ay içinde falan böyle inanılmaz bir fark gördüm. O sebeple ya kayropraktiğe çok devam edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü biraz da pahalı tabii ki. Ama o aşamada yapmak zorundaydım. Çünkü işte sırtımda ağrı var falan, işte böyle. Yani evden çalışmanın ve işte 8 saat bilgisayar başında olmanın getirdiği yıllar boyunca bir takım defolar oluyor vücutta. Bunları da işte yine parasını vererek düzeltmeniz gerekiyor. Tabii bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Daha düz, dik durmaya çalışıyorum. Vücudumun dengesini korumaya çalışıyorum. Spora devam ediyorum falan. Özellikle mesela şey yapıyorum. Kürek. O bayağı iyi gelen bir şey. Yani spor şu an önemli bir yer tutuyor hayatımda. Haftada 3 gün gidiyorum. Bu hafta 2 gün gidebildim. Daha doğrusu geçen hafta. Bu hafta da bakalım, umarım gidebilirim. Bu arada biraz ateşim var galiba. Onun dışında yani gündelik şeyler yapıyorum. Artık yavaş yavaş video bitirebilirim. İşte yemek yapmaktır, ev temizliğidir, şudur budur. Biraz sıkıcı işler. Yani tabii eve de zaman ayırmak gerekiyor. Ben aslında çok evcimen bir insanımdır bir yandan. Sadece bu ara değilim çok fazla. Çünkü evde olmak çok da işime gelmiyor. Ee, Hoşuma gitmiyor bu ara. Ee, Ama tabii şimdi hastalandığım için çıkamadım bugün. Ee, Muhtemelen yarın da çıkamam. Aslında yarın bir arkadaşıma sözüm vardı ama onu iptal etmem lazım. Yani evde yaptığım şeyler genelde işte bir şeyler izlemek, dizi izlemek, YouTube'dan bir şeyler izlemek. Sabahları açıp şey izliyorum, 7 numara izliyorum. Eskiden de severdim de şimdi gene böyle bir sardım. TRT'nin şeyinde, kanalında var bütün bölümleri. Umarım beğendiğiniz videoyu. Lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Hatta yorum yapmanız daha da önemli olabilir. Çünkü hani yaptığım şey bir yere ulaşıyor ya da birilerine birilerinin zihninde bir şeyler çaktırabiliyor diyeyim. Merry Christmas. Hayır, ağrıyor. Of, yaşlı gibi oldum.